Merhaba arkadaşlar, beni tanımayanlar için ben Uğur Ceylan, avukatım. Bugünkü videomuzun konusu 2025'te neler olacak, neler yaşayacağız. Geleceği kimse bilemez, ben de bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. Dediklerimin %100'ü doğru çıkacak anlamında kesinlikle söylemiyorum. Ama muhtemelen %90'ı doğru çıkacak dostlarım. Şimdi 2025'te bizi neler bekliyor onu konuşalım. 2025 hepimiz için oldukça zor bir yıl olacak. Umutsuz ve karamsar olmak istemiyorum. Çünkü umutsuz ve karamsar olduğumuz zaman hayata olumsuz bakıyoruz. Hayata olumsuz baktığımız zaman da hem mutlu olamıyoruz hem de hayatı kaçırıyoruz. Yani yakalayamıyoruz. Hayatlarımız zaten olumsuzluk içerisinde. İstediği hayatı yaşayan kişi sayısı Türkiye'de oldukça azdır. Hele ki siyaset hayatımızı olumsuz etkileyen en büyük sektörlerden biri. Bu kadar siyasetin içerisinde bir toplum olduğumuz için her şey siyaset olmuş vaziyette. Herkes bir taraf olmuş vaziyette, yani ister istemez bu taraf olmanın dezavantajıyla, yani karşı tarafa saygı duymamanın vermiş olduğu öfkeyle, kızgınlıkla insanda psikoloji falan kalmıyor dostlarım. Ha bir de hayat pahalılığı var tabii ki. Hele ki Show ana haberi izliyorsanız zaten bitik durumda oluyorsunuz. Psikoloji falan kalmıyor. Haberin %90'ı cinayet. Bu videoyu çekme sebebim gerçekten moralinizi bozmak değil, keyfinizi de kaçırmak değil. Sadece gerçeği bilip ona göre davranmak için bu videoyu hazırladım. Akşam eve gidiyorum, diyorum ki bir haberleri izleyeyim. Haber kanallarını açıyorum, geziyorum, tüm kanalları geziyorum. Muhalif haber kanalları hep ekonomiyi anlatıyor. Ekonomi berbat, ekonomi şöyle, ekonomi kötü. Tamam, doğru. Muhalif olmayan haber kanalları da sürekli cinayet. O onu nasıl öldürdü, o onu nasıl sapladı bıçağı, o onu nasıl arabayla çarptı. Sürekli olumsuzluk pompalıyor. İnsanların motivasyonunu kaçırıyor. Medya bizi bu kadar etkisi altına almışken biz nasıl keyfimizi ve moralimizi koruyabileceğiz? Bu mümkün mü? Yani insan psikolojisi buna dayanır mı? Bence dayanmaz dostlarım. O yüzden en başta 2025'in nasıl geçeceğini anlatmadan önce size bir dost tavsiyesi vermek istiyorum. Bu haber kanallarını lütfen izlemeyin. Eğer bir yerden haber almak istiyorsanız bence sosyal medyadan haber alın. Çünkü sosyal medyada almanız gereken haberleri alırsınız, almamanız gereken haberleri tercih etmezsiniz. Yani burada bir inisiyatifiniz var. Öbür türlü televizyonda size dayatılan haberleri almak zorundasınız. Ve bu haberlerde genelde olumsuzluk verici ve insanın motivasyonunu kaçırıcı haberler oluyor. Emin olun bu haberleri izlemediğiniz zaman geleceğe biraz daha umutla bakmaya başlayacaksınız. 2024 yılı nasıl geçti dersek çok güzel geçmedi arkadaşlar. Her yatırım aracı Bitcoin hariç ve altcoin'lerden bazıları diyelim, altın hariç diyelim bir de, ne konut piyasası kazandırdı ne borsa kazandırdı. 2024 yılı arkadaşlarım biriktirme yılıydı. Yani her şey geri çekilirken, yani artmazken burada toplama yılıydı. Peki 2025 yılında ne olacak? Yavaş yavaş faiz indirimleri gelmeye başlayacak. Faiz indirimleri gelmeye başladıktan sonra parasını kur korumalı mevduata ve bir takım faiz getirili yatırım araçlarına koyan insanlar bir bakacaklar ki paraları artmış. Örnek veriyorum, elinde 1 milyon liran vardı. Faize koydun ya da gittin kira katılım sertifikası fonu aldın. Elindeki para 6 ay içerisinde 1 milyon liradan 1 milyon 250 bin liraya çıktı. Ve konut fiyatları çok artmadı. Hatta son 6 aya nazaran dolar bazı düşmüş bile olabilir. Son 1 aylık dönemde %10'luk bir artış yakaladığını söylesek de konutun çok kazandırmadığı bir gerçek dostlarım. Özellikle son dönemlerde bunun yanında borsa da kazandırmadı. Borsa yatırımcıları çok fena bezdi ve hala da bezmeye devam ediyor. Bu bezdirmenin ne kadar devam edeceğini inanın kimse bilmez. Ama sadece ekonomik realiteyi incelediğimde sanki bana biraz ipucu veriyor. Yani faiz indirimleriyle beraber bu kur korumalı mevduatlarda ve faizden çıkan paralar muhakkak bir yere gidecek. Nereye gidecek derseniz işte gideceği yerler çok sınırlı arkadaşlar. Ya hisse senetlerine gidecek, ya altın alanlar olacak, ya Bitcoin alanlar olacak, ya konut alanlar olacak. Bizim Türk milleti Bitcoin'in fiyatını zaten çok fazla etkileyemez. Çünkü sınırlıyız ve Bitcoin biraz daha ulusal bir şey yani. Yine Apple hissesi alarak Apple'ın fiyatını çok fazla arttıramayız Türk milleti olarak. Çünkü biz sınırlı sayıdayız. Ve Apple global
ve milyarlarca dolar değeri var. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde SPK'ya kayıtlı hisse senetlerini alanlar hisse senedi fiyatlarını ama etkileyebilirler. Çünkü bizim hisse senetlerimizin değerleri itibariyle, yani market cap de diyebiliriz, yani toplam piyasa değeri diyelim, çok yüksek değiller. O yüzden kur korumalı mevduattan ve faizden çıkan paralar konutlara, arsalara, hisse senetlerine geldiği zaman hisse senetlerinin fiyatlarını, konutların fiyatlarını, arsaların fiyatlarını arttıracaklar. Bunun kaçarı yok. Hisse senedi almak istemeyen tayfa, yani garantici tayfa, gidecek konut satın alacak. Dolayısıyla konut fiyatlarını da arttıracak. Herkesin yatırım stratejisi aynı olmayabilir. Kimisi konut alır, kimisi hisse senedi alır, kimisi de farklı fırsatlar arar, belki de işine yatırım yapar. Ama tek gerçek arkadaşlarım, eğer bugüne kadar herhangi bir birikim yapmadıysan, yatırım yapmadıysan alım gücün gitgide düşecek. Ve artık konuta, hisse senetlerine ulaşımın çok daha zor olacak. Değerli dostum, yani alacaksın ama az alacaksın. Daha az alacaksın. Az da yetinmek zorunda kalacaksın. Yani 3+1 konut alıyorken 2+1'e düşeceksin. 2+1 alıyorsan 1+1 alacaksın. Eğer evin, hisse senedin varsa bu durumu çok dert etmeyeceksin ve hatta sevineceksin. Ben çok para kazanıyorum, bak bugün yattığım yerden 100.000 lira para kazanmışım diyebileceksin. Çünkü insanların alım gücü düşerken senin mülkünün de değeri artmış olacak. Senin mülkünün değerinin piyasa şartlarında ve koşullarında artması istisnai olmadıkça seni zengin etmeyecek. Ama sen şöyle sanacaksın, sen sadece alım gücünü korumuş olacaksın. Anlayacağınız, zenginler için çok güzel dönemler yolda. Ama fakirler daha da fakirleşecek. Zenginlerin hepsi birazcık daha zenginleşecek. Orta sınıf ise biraz daha zor zamanlar yaşayacak 2025'te. Bu yıl aslında akıllı yatırımcıya, yani parası olup da yatırım yapan yatırımcıya çok iyi gelen bir yıl olacak. Ama parası olup da yatırım yapmayan, Kasım indiriminde şurada burada gereksiz bir şekilde harcayan insanlar için biraz daha zor bir yıl olacak açıkçası. Dikkat ederseniz bankalar hala yüksek faizle size kredi verebilmek için o kadar çok çabalıyorlar ki haberiniz olmadan kredi limitlerini tanımlıyorlar, artırıyorlar. Süper kredi imkanını haberiniz olmadan sizi dahil ediyorlar. Bu da şunu gösteriyor. Bankalar bir çabayla size kredi vermeye çalışıyorlar ve yüksek faizden vermeye çalışıyorlar. Demek ki faiz indirimleri yavaş yavaş gelecek. Banka size yüksek faizden borç verecek, daha fazla kazanma şansını elinden alacak. Yani sen ucuza çekebilecekken 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 sene sonra seni yüksek faizden borçlandıracak ve 5 ay, 6 ay sonra ucuz kredi çekmene engel olacak. Yani buradaki amacı bankanın daha fazla kazanması. Çünkü krediyi size daha pahalıya vermiş oluyor. Fakirlerin fas fakir olacağı dönemlere geliyoruz. Kıt kanaat geçinen insanlar için. İnanın hiçbir şey diyemiyorum. Hatta boynum kıldan ince. Çünkü alım gücü gerçekten zor ve insanlar artık oldukça zorlanıyor. 2000-3000 aylık birikim yapmak bile oldukça zor. Bunun da farkındayım ama realitede de bir gerçek var değerli dostlarım ve ben bu gerçekleri size aktarmayı kendime bir vazife biliyorum. Gerçekler acıdır. Ama o gerçekleri söyleyen insanlara da güvenin dostlarım. Çünkü dost acı söyler. Her videomda söylüyorum. Bu senenin sonlarına doğru yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte birazcık kendini sıkarak, yani nasıl diyeyim, oradan buradan artırarak yatırım yapmaya çalışın. Çünkü 2025 yılında muhtemelen bugün alabileceğiniz rakamlardan hemen hiçbir şey alamayacaksınız. Bir kere ülkemizde enflasyon var. Ülkemizde enflasyon olduğu için ister istemez her şey %30, %40 en azından artmak zorunda. Onu geçtim, yatırım araçları bu sene dinlendi. Yani dinlenme dönemi yaşadı. Bu sene %30, %40 artmadı borsalar, hisseler. Aksine düştü. Yani burada biriken bir enerji var. Artık bu enerjinin yavaş yavaş ortalığa saçılma dönemi de yaklaştı. Daha ne kadar birikeceğine emin olun kimse bilemez. Biz de bilmiyoruz. Ama bu enerjinin biriktiğini biliyoruz. Ve ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Bu birikmenin enerji patlaması olacağını da biliyoruz. Dolar da aynı şekilde uzun süredir artmayan, en ucuz kalan
araçlardan birisi oldu. Doların artma potansiyeli de var. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Dolar bir yatırım aracı değil. Dolar alarak yatırım yapmıyorsunuz aslında. Amerikan enflasyonuna siz paranızı veriyorsunuz. Bir kısmını hani ben harcayamıyorum. Kardeşim sen harca diyorsun yani. İşte git bu parayı Irak'ta kullan. Git bu parayı Afganistan'da kullan. Git bu parayla bombalar üret. Git bu parayla ülkenin ekonomisi için kendi vatandaşlarına, şirketlerine, holdinglerine vergi istisnaları yap dolar ile. O yüzden dolar yatırım aracı değil dostlarım. Euro da yatırım aracı değil. Sterlin de yatırım aracı değil. Bir ülkenin rezerv parası kesinlikle yatırım aracı değil dostlarım. Bu yüzden yatırım yapmamanız sizin yararınıza olur. Borç alabilirsiniz. Orada bir problem görmüyorum. Ama tabii ki yüksek faizden aldığınız zaman da ödemesi zor olur. En büyük global şirketler hep borçlu. Yani demek ki doğru bir şey olmasaydı onlar da borçlanmazlardı. 2024 kısacası çok güzel fırsatlar verdi. Çok iyi öngörüleri olan yatırımcılar zirvesinden neredeyse 4 kat düşen Bitcoin'i aldılar ve şu an 5 kat ile kârdalar. Bitcoin de riskli bir yatırım aracıydı. İnsanlar güvenip de alamadı. Buradan hala ekmek çıkar mı derseniz bence arkadaşlar bu kadar artmış bir enstrümana yatırım yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ha artabilir, belki 200 bin dolara çıkabilir ama 20 bin dolardan alan adam 100 bin dolara geldiğinde elindeki bitcoinleri boşaltabilir. Bu yüzden temkinli ve dikkatli olmakta da fayda var. Yani kısacası geçti burun pazarı süreçe nideye de diyebiliriz. Bu yüzden artmayan yatırım araçlarına odaklanmanızı ben öneririm. Ve bu daha mantıklı olur. 2024'ün özellikle şu son 3 ayında hisse toplayabilenler, özellikle güzel şirketlerden toplayabilenler güzel paralar kazanabilirler. Yatırım tavsiyesi değildir normal şartlar altında. Unutmayın ki yatırımcılık uzun vadeli bir şeydir. Bakın hiç beklenmedik bir şey olur ve bir anda hisselerinizin değeri %40, %50 düşebilir. Bu olabilen bir şeydir arkadaşlar. Bunu hiç yaşamayan biri bunun acısını bilemez. Ama bunun da bilincinde olun lütfen. Bakın hiç beklenmedik bir zamanda Güney Kore'de hiç beklenmeyecek bir şey oldu. Hükümet olağanüstü hal ilan etti. Güney Kore'den bahsediyorum yani. Teknoloji devlerine, araba markalarına ev sahibi yapan ülkeden bahsediyorum. Muhteşem bir şekilde milli gelirleri yüksek ve halkının zeka oranları da oldukça yüksek. Zeki insanlar ama onların ülkesinde bile karışıklıklar çıkabiliyor. Japonya'da hükümet istifa etti. Bakın çok farklı şeyler olabiliyor yani. Bu ülkeler ekonomileri çok iyi olan ülkeler. Biz zaten topun ağzındayız yani. Hemen yan tarafımızda Orta Doğu var. Bu yüzden borsa yatırımı da yapacaksanız arkadaşlarım o riskleri göz önüne alacaksınız. Sonra benim param neden %30, %40 düştü diye üzülmeyeceksin ve bunu demeyeceksin. Ama doğru yerden almaya da çalışacaksın tabii ki. Bu yatırımı yapıyorsan, bu getiri ihtimalini de göze alıyorsan, zarar ihtimalini de göze alacaksın değerli dostum. Kar, zarar kardeştir. Bunu hiçbir zaman unutma. Aslında bu videoyu neden çektim biliyor musunuz? 2025 çok güzel olacak. Çok para kazandıran bir yıl olacak büyük ihtimalle. Ama biz 2025 hazırlık yapabildik mi? 2024'te yatırımlarımızı arttırabildik mi? Fırsatları değerlendirebildik mi? Çok önemli bir detay. Bu noktada kendinize bir soru sormanızı istiyorum. Bu soruları hatta yorumlar kısmına da sorun. Diğer takipçilerimden de bu sorulara cevap vermenizi istiyorum. Ben 2024'ü nasıl geçirdim? 2024'te hisseler, borsalar, piyasalar bu kadar düşmüşken, kazandırmazken ben ne yapabildim? Kasım indirimlerinde normal şartlarda 100 liralık ürünü 250 liradan indirimli hale 150 liraya geldi diye aldım mı? Yoksa ihtiyacım olmadığı için onu almayıp X lot hisse senedi mi aldım, X gram altın mı aldım? Yani yatırım yapabildim mi? Gelecekte ev fiyatları bu kadar artacak, arsa fiyatları yine bu kadar artacakken, her şey daha zor olacakken ben neler yapabildim? Bu sene yoksa battı balık yan gider hesabıma hareket ettim. Önce kendinize bu soruyu sormanızı istiyorum. Çünkü bu sorunun cevabı belki de sizin için bir farkındalık olacak. Ve bugünden itibaren yatırım yapmaya başlayacaksınız. Hala çok geç değil dostlarım. Fiyatlar hala düşük noktalarda. Bu videoyu 2025 olmadan paylaşmamın sebebi bugünlerde piyasanın düşük olduğu dönemlerde her şeyin kar ettirmediği bu dönemlerde yatırımlarınıza bir an önce başlayın istiyorum. Damlaya damlaya göl olur arkadaşlar. 2025'e geldiğinizde elinizdeki yatırımların büyüdüğünü gördüğünüzde çok daha mutlu olacaksınız eminim.
ve çok daha sıkıya yatırım yapmaya başlayacaksınız. Unutmayın, 2025 eğer malınız varsa sizin yılınız olabilir. Arkadaşlarım, bu videoya bir like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma da abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.